Benim adım Göktuğ Kral. Evet, soyadımda I harfi var. Fakat anlamı kral değil, gerçekten kral. Eğer soyadımın arkasında hikayeyi merak ederseniz, büyük dedem ile beraber Osmanlı Sarayı'na yolculuğa çıkmamız ve Sultan'ın kızı ile aralarında geçen aşk hikayesini dinlememiz gerekir. Gerçek hikaye. Şirinleri görme umuduyla geçirdiğim uslu bir çocukluk döneminin ardından çok çalıştım ve Boğaziçi işletmeyi kazandım. Spor hayatımın en büyük parçası. Boğaziçi kürek takımına ilk girdiğim zaman antrenörümden Ironman isimli bir yarış duydum. 4 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometre koşu. Aralıksız ve 17 saat içinde. Şaka yapıyor olmalısınız, dedim ama çılgınlık yaptım ve yarışa kayıt oldum. Yarışta maratonu nasıl koşabildim hala bilemiyorum fakat bitiş çizgisine Türk bayrağıyla vardım. Spor ile bu kadar uğraşınca antrenmanlar rutine dönüştü ve adrenalin ihtiyacımı seyahatlerle karşılamaya başladım. Venedik'te bir gece sokakta sabahladım ve ertesi gün San Marco Bazilikası'na kaçak atış yaptım. Yetmedi. Couchsurfing üzerinden tanıştığım insanların önünde kaldım, otostop çektim. Disneyland'a kaçak girdim, Paris metrosuna ceza yedim, Londra'da askeri engel yarışına katıldım, buzlu suya daldım, elektrik şoku yedim. Daha farklı bir şey yapmalıydım. Sırt çantamı kaptım ve Asya seyahatine çıktım. 80 günde devre Asya, Hindistan'dan Endonezya'ya 11 ülkelik zorlu yolculuk. Hindistan'da 20 saatlik yataklı tren yolculuğu. Kesinlikle yapılmamalı. Nepal'de yamaç paraşütü, Myanmar'da tırmanış, Vietnam'da kayalıklardan atlayış. Açıkçası Vietnam zorlu bir ülkeydi. Motosiklet kazası yaptım ve saldırıya uğradım. Neyse ki birazcık kickboxing. Kamboçya'da pirinç çektim, Tayland'da daldım. Malezya'da en uzun burgeri yerken Singapur'da yükseklere çıktım ve uçurum kenarında biraz cesaretimi test ettim. Bali'de surf yaparken neredeyse kayalıkları çarpıyordum. Memleket hasretiyle toprağa öptüm fakat daha fazla adrenaline ihtiyacım. Daha fazla. Takipte kalın.